Yemek Sepeti yanında, aklındaysa kapında. Menemen sever misiniz? Ben bayılırım. 2 dakikalık, 20 dakikalık ve tam 2 saatlik menemenler yapacağım. Ama bugünkü konumuz sadece menemen değil. Bir yemeğe zaman faktörüyle beraber neler ekleyebiliyoruz? Tadına neler katabiliyoruz? Neler eksiltebiliyoruz? Bunlardan bahsetmek. Lafı uzatmayacağım. Hemen başlayalım. Bu arada ben menemenlere başlamadan önce Yemek Sepeti Market'te kullanabileceğin tam 30 liralık ilk 1000 kişiye özel indirim kodu şu an ekranda. Açıklamalarda detayları bulabilirsin. 2 dakikada menemen olur mu? Tabii ki olur ama bir şeylerin yerini değiştirmek gerekiyor. Mesela neyin? Doğrudan domates kullanmak yerine domates püresi kullanabiliriz, domates rendesi kullanabiliriz ya da hazır menemen sosunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Çat kapı gibi düşünmeyin. Böyle koşarak ya da önden bir yerlere giderek bir şeyler yaptığım falan olmayacak. 2 dakikada nasıl bir menemen, ne kadar lezzetli bir menemen yapabiliyoruz ona bakmaya çalışacağız burada. Sakin sakin güzel bir menemen yapalım. Saatimizi başlatalım. Tavamızın altını yüksek ateşte açıyoruz. Biberi çiğ de yiyebildiğimiz için biberle çok oynamayacağız. Ama öncesinde bu domates sosun birazcık kaynaması lazım. Yüksek ateşte kapağı kapalı şekilde şurada birazcık kaynamaya bırakalım. Biberi de ince ince doğrayalım. Burada önemli olan tavanın içindekinin kaynamaya başlaması. Yumurtalarımı da orada kırayım. Dumanlanmayı ve kaynamayı da gördük. Açalım. Biberler içeri. Yumurtanın pişme süresi çok sıcak yağ içerisinde aşağı yukarı 10-15 saniyedir. O nedenle birazcık buranın alev yapmak zorunda değilsiniz. Yumurtalar içeri hızlıca karıştırıyoruz. Bir parça soğuk tereyağı atıyorum ki daha böyle yumuşak lezzetli olsun. Tuzunu da atıyorum. Yumurtanın beyazı toparlandı. Şu anda 1 dakika 40 saniyedeyiz. Yumurta neredeyse pişti. Hatta altını da kapatıyorum ki kuru kuru olmasın. Tabağa bile yerleştirebilirsiniz isterseniz. 2 dakikalık menemen işte bu kadar basit. Hatta süreyi de durdurdum. Kokusu gayet şu anda güzel bir menemen gibi kokuyor. Sadece tabii o yavaş pişerken güzel ortaya çıkan aromalar maalesef çıkmadı burada. Dilerseniz süslemek için birazcık da maydanoz doğrayabilirsiniz üzerine. Bunu hızlı bir kahvaltı, hızlı bir akşam yemeği ya da sağlıklı bir alternatif arıyorsanız daha az yağlı yaparak tabii ki o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bir banalım. Tabii ki biberlerin pişmediğini biliyoruz. Çok büyük aldım. 2 dakikalık menemen için epey iyi bir menemen. Meteciğim gelmek ister misin? Biber biraz acı ama sen bibersiz tarafından vereceğim sana gel. Sen kendin istiyorsan şurası birazcık daha böyle bol tereyağlı kısmı. Tamam. Menemene tadan yakışmaz. Teşekkür ederiz. Bir bak bakalım. Yani 2 dakikada yapılmış bir menemen gibi değil tadı Bir aslında. dakikada, yo bayağı 10 dakikada yapmışsın. O biberin çiğliği de olmasa aslında epey iyi bir menemen. Bakalım 20 dakikalık nasıl olacak? 20 dakikalık menemeni birazcık daha böyle pazar kahvaltılarında ortaya gelmelik gibi düşünebilirsiniz. Süreyi başlatalım. Yaparken de ufaktan detaylardan bahsedelim. Ocağımın altını orta ateşte açıyorum. Bu sefer çok yüksek açmıyorum. Biraz zeytinyağı. Orta ateşte pişirdiğim için bu sefer tereyağı da atıyorum. Ve biberleri doğrayalım. Mete sana bir haberim daha var. Biberler yine acı. Bunun tadına belki bakmazsın. Ben genelde menemende sivri yeşil biber tercih ediyorum. Dolmalık biberle de çok farklı bir tadı oluyor. Tavsiye ederim. Hafif altını açalım. Şimdi domates, yaz domatesi olmadığı için varsa yine evinizde domates konserveniz onu kullanabilirsiniz. Ben bulabildiğim en iyi domatesi kullanacağım. Ama tabii ki tadı yetmeyeceği için de yine çok az bir domates püresi de kullanacağım içerisine. Domatesi de soyalım bu arada. Burada size anlatmaya çalıştığım şey benim hızımın değil, yemeğin ateşte geçirdiği sürenin malzemelere olan etkisini size aktarabilmek daha doğrusu. Birinci de evet menemen miydi? Menemendi ama çok yüksek lezzetli bir menemen alamadık. Çünkü aromalar ortaya çıkamadı. Yüksek ateşle beraber sadece kavruldular. Şimdi bakın burada benim önümde çok güzel böyle tereyağı kokusu çıkmaya başladı. Biberler hafif çıtır diyorlar. Şöyle bir pazar sabahı olduğunu hayal ediyorum. Sohbet edebiliyorum. Böyle klasik bir müzik çalıyor olabilir. Menemen ve klasik müzik ikilisi çok iyidir. Evet alayım müziği. Bu domatesin de birazcık pişmesi lazım. Aşırı ufaltmadan biraz iri parçalar halinde doğruyorum. Ve doğru tavaya. Oh be! Şimdi domatesi ekledikten sonra tavaya ne atacağız? Biraz tuz. Ki domatesler kendilerini bırakabilsinler. Güzel bir aroma versin diye bir diş de sarımsak doğruyorum içerisine. Bakın hala 5 dakika geçti. Rahat rahat şimdi domateslerin yumuşamasını bekleyeceğim. Sarımsak aromasını verecek. Soğanlı sevenler şu anda çıldırıyor. Şefim soğanlı menemen yok mu diye. Var. 2 saatlik olanla bambaşka bir soğan kullanımı da göstereceğim. Domatesler hafiften yumuşamaya başladılar. Benim taktiğim bir çatalla hafiften şu domateslerin sert göbeklerini ezmek üzerine. Bakın rengi istediğimiz kırmızılıkta değil burada. Rende domatesi de ekliyorum. Burada yapacağımız bir taktik var. Sıcak su.
Bir taşım kaynadıktan sonra kaynar su ekliyorum. Altını orta ateşe getiriyorum. Bir tane de kapak. Kaynamayı gördükten sonra da altını kısıyorum. Yaklaşık bir 10 dakikada böyle kendi kendine ufaktan suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Böylelikle o domatesin şekerlilik tadı öne çıkacak. Biberler iyice yumuşayacak. Tereyağı içerisine geçecek. Şu anda bile ağzım sulanmaya başladı. Biraz bekleyelim. Şimdi bir kıvamına bakalım. İçerisindeki yağ ve sıcak su güzel böyle kremamsı bir kıvama dönüşüyor bu şekilde. Biberler hiç acı değilmiş gibi. Gönlüm boldur. Biraz da pul biber atmayı severim. Karabiberimizi de atalım. Pata pata, tapa tapa olayını çözmüştük zaten daha önceki videolarda. Kaçıranlar her yerden tıklayıp ya da Yemek.com'a gelip izleyebilirler. Abone olmayanlar da tam şu anda abone olsunlar çünkü süre akıyor. Son 5 dakika. Böyle çekiyorum. Gayet güzel bir kıvam var. Altı artık kısıkta, sıra yumurta eklemeye geldi. Gördüğünüz gibi süre arttıkça daha çok miktarda da yapabiliyorum. 3 yumurta bu miktar için kafidir. Şimdi beyazlardan ufaktan karıştırmaya başlıyoruz. İncelik burada arkadaşlar. Sarıları bir anda patlatmamak önemli. Kenarlardan ortaya doğru alın. Beyazlar güzelce pişti. Şimdi artık sarıları da patlatıp hafiften böyle adeta içerisine bir tereyağı yediriyormuş gibi düşünebilirsiniz. İçerisine soğuk bir parça da tereyağı atıyorum. Altını kapatıyorum ve bu tereyağı içerisine yediriyorum. Ve şu anda 18 dakikaya da yaklaştık. Yüksek miktarda yaptığınız yumurtalarda yumurtanın da mutlaka 1-2 dakika dinlenme süresine ihtiyacı var. Aklınızda bulunsun. Mükemmel ötesi bir kıvam var. Bu sefer maydanozları doğramaya bile ekstra sürem var. Nane de olur. Bu kadar. Bitti. 19 dakikadayız. Muhteşem görünüyor buradaki menemen. Ağır pişmenin, o sularını çektirmenin bize avantajı nedir? Şöyle kenarlara baktığınız zaman iyi menemende su gözükmez. Salladığınız zaman kenarlara su çıkmaz. O yumurta sarısının tereyağın vermiş olduğu katmanla güzel bir püre gibi hafiften böyle bir kabuk yaparmış gibi durur. Güzelce ekmeğinizi bandırabilirsiniz. Lezzet testi de şimdi. Ekmeksiz menemen olmaz. Ekmeğinize şöyle ufak bakın. Bak şöyle tabanı açıyorum. Bak hiçbir sulanma yok. İşte bunu zamanla yapabilirsiniz. 2 dakikalık burada kaldı. Bu şu anda buraya kadar geldi. Mete denemeni çok isterim ama pul biberle beraber Acı mı? çok acı. Yani bunu denemeni istiyorum gerçekten ama kenarlar biraz daha az biberli gibi. Güzel ama. Estağfurullah. Bir bak bakalım. Benim söylediklerim var mı gerçekten içerisinde? Değil mi? Bir tatlılık var. Tatlılık mı var? Şimdi bu uzun pişme tabii ki sebzelerdeki tatlılığı da ortaya çıkartıyor ama acısı çok böyle geriden geliyor. Gördüğünüz gibi acıdan rahatsız olan Mete şu anda devam ediyor. O zaman 2 saatlik menemen nasıl olur? Bir de onu görelim. Bu menemen gerçekten bambaşka bir şey olacak. Çünkü aşırı katmanlı, aşırı boyutlu olacak ama malzemeler çok da çeşitlenmeyecek. Hem soğanı hem domatesi ve farklı biberler kullanarak o biberlerdeki farklı aromaları da içerisine eklemek için onları da közleyerek başlayacağım ama süreyi de başlatalım. Soğanın kabuklarını soymuyorum. İç kısmı aşağı gelecek şekilde bırakıyorum ki güzelce bir is tadı alsın. Biberleri de koyalım yavaştan. Dolmalık yeşil biber de kullanıyorum. Hadi biraz közlensinler. 20 dakikamı aldı bu kadar malzemeyi közlemek. Şimdi bunları tabii ki soyacağım ama birazcık içerisinde de köz kalırsa tadı çok daha iyi olur. Fark ettiyseniz soğanları kabuklu olarak közledim. Böylelikle soğanları dıştan korumuş olduk. Bu dış kabuklarını atacağız. İçindeki o güzel hafif isis çekmiş olan soğanları kullanacağız. Domatesleri de oradan kabuklu kullanacağım. Şimdiden de ağzım sulanıyor. Şunları soyup geliyorum. Eğer ki bu tarz büyük bir blenderınız yoksa el blenderında yapabilirsiniz ama öncesinde bıçaktan geçirebilirsiniz. Buradaki bütün közlenmiş sebzeleri buradaki hazneye alıyorum. Şimdi buna birazcık lezzet katmanı ekleyeceğiz. 2 diş sarımsak ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Çok az toz şeker ekliyorum. Damakta böyle geriden şahane bir lezzet bıraksın diye de nar ekşisi ekliyorum. Burada sirke de ekleyebilirsiniz ama çok fazla değil, bir yemek kaşığını geçmesin. Tuzunu ekliyorum. Biraz bol tuz ve zeytinyağı. Şimdi bunu püre haline getireceğiz. Evet. Adeta bir çorba kıvamına geldi. Şöyle göstereyim. İnanılmaz bir lezzeti var ama hala çok çiğ, neredeyse bir salata lezzetinde şu anda. İçerisinde bir tek tuzu az. Yalnız piştikçe de tuzu artacağı için tuz eklemiyoruz. Altına açıyorum ve sosu koyup tamamıyla bütün suyu buharlaşıp yağına binene kadar kısık ateşte pişireceğiz. Ama önce kaynamayı göreceğiz, sonra altını kısacağız. Bu iş hep böyledir. Önce kaynamayı gör, sonra altını kıs. Önce kaynamayı gör, sonra altını kıs. Neymiş?
Önce kaynamayı gör sonra altını kız. Heh budur. Yaklaşık 1 saattir sos kaynıyor. Üzerine yağın çıktığını görebilirsiniz. Ara ara karıştırdım ama kapağını kapalı tutun, çok sıçrar. Dikkat edin. Menemene yine aynı şekilde başlıyoruz. Tabii ki içerisinde yine biber olacak. Biberlerimi bu sefer tereyağında güzelce kavuracağım. Güzelce kavurabiliriz. Azar azar da tuzluyorum. Sosun altını kapattım. Şimdi sostan yeteri kadar içerisine koyacağım. Eğer ki sosunuz artarsa kavanozlayıp buzdolabında 15 gün kadar saklayabilirsiniz. Hatta ilk yaptığım 2 dakikalık versiyonu da bu sosla yaparsanız öf çok iyi olur. Şimdi sosumuz da biraz tuzsuzdu. Ona da birazcık tuz ekliyoruz. Daha yumurtalara tuz eklemeyeceğim. Bu sosunuzu makarnalarınızda da kullanabilirsiniz. Soğutup doğrudan ekmeğinizi bandırabileceğiniz kahvaltılık bir sos olarak da kullanabilirsiniz. Artık hiçbir suyu yok. Bakın böyle çekiyorum. Doğrudan tabanı görüyoruz. Birazcık birleşsinler. Bu sefer üzerine maydanoz değil taze soğan kullanacağım. Onları doğrayayım bir taraftan. Yumurta zamanı. Yine sarıları incitmeden karıştırıyoruz. Eğer böyle yapamıyorsanız önce beyazları koyun, sonra sarıları ekleyin içerisine. Evet, beyazların piştiğini gördük, artık sarıları da karıştırabiliriz. Altı iyice kısık, son dokunuşu yine soğuk tereyağıyla yapıyoruz. Beyazlar tamamen piştikten sonra da altını tamamen kapatıyorum ve bu tereyağı içerisine yediriyorum. 2 dakika dinlenecek. Tabağıma alıp geliyorum. Hafif ilk sıcaklığı gittikten sonra da biraz İzmir tulum peyniri. Tam bir akşam yemeği bu arada. Bir minik karıştıralım. Peynir de aralarda hafiften erisin. Şu anda kıvamı tam oturdu. Tabağımıza alabiliriz. Hafif de bir zeytinyağı gezdirdik mi? Wow, çok iyi. Süreyi durdurmamışız. Durduralım. 1 saat 56 dakika. Tadına bakalım. Yağına bindi dememin sebebi şu. Şu kenarda muhteşem bir lezzetli yağ var. Şimdi bu öyle bir menemen ki menemene dair her şey var içerisinde ama çok farklı bir boyutta. Tamamen kremamsı. Yumurta içerisine geçti, eklediğimiz peynir, içerisine gelen o tatlılıklar, biberin tatlılığı, soğanın tatlılığı, acı biberin ekstra lezzeti ve son dokunuş olan taze soğanların yukarıda bırakmış olduğu lezzet. Bu menemeni akşam yemeğinizde sofraya koyduğunuz zaman inanın öncelikle yiyenler bunun menemen olduğunu anlamazlar. Risottoyu püre falan mı yaptın diye sorabilirler. İnanılmaz lezzetli. Mete Bey, o kadar her şeyin tadına baktınız, bunu da bekleriz. Bu sefer ben yemeğe devam edeceğim. Sen de lütfen tadına bak. 2 saatliğin tadına bakmazsam zaten. Evet, bundan sonra yemek kısmını Mete'ye devrediyoruz. 2 saat uzun ama. Peki şöyle yapabilir misin Meteciğim? Sosunu önceden yapsan, dolaba atsan, bunu 10 dakikada halletsen sanki olur. Kesinlikle. Yani Siz de öyle yapabilirsiniz. Kadraj falan tamsa kapanışı da burada Mete ile yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bir menemen deyip geçmedik. 2 dakikada iyi bir versiyon, 20 dakikada iyi bir versiyon, 2 saatte çok iyi bir versiyonunu anlattım. Dediğim gibi bu sosu yapıp 2 dakikalık versiyona da uygulayabilirsiniz. Tabii ki kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Çok iyi. Bunun devamı nerede? Devamı tencerede. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.